Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Özellikle beni ilk defa izleyen ve kanalıma yeni abone olan arkadaşlarım, değer verip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün ne yapacağız? Yine güzel bir şiş örgüsü hazırladım sizlere. İster bir etol şal, yelek. Özellikle Pinterest'te bu örnekten çok fazla kazaklar çalışıldığını gördüm. O yüzden elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa onunla örneğin uygulamasını yapabilirsiniz. Ajurlu bir model, o yüzden ince şiş tercih ediyorum. Yelek ipim ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 19 tane ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 19'un katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Bu desenin, yani iki desenin birbirine bir bağlantı görüntüsü var. O yüzden en az 2 desen çalışmam gerekiyor. O yüzden 38, 2 tane de kenar ilmeği, toplam 40 tane ilmek atıyorum şişime. Herhangi bir lastik uygulaması yapabilir ya da çok hafif bir dalgası da var örneğin. O şekilde de bir diş haraşo boyu üzerine de örneği kurmaya başlayabilirsiniz. Ben de bütün ilmeklerimi attım ve bir diş haraşo boyumuzu öreceğim. Daha sonra örneğimizin birinci kurulum sırasını ön yüzden yapmaya başlayacağız. Bu sırası önemli, o yüzden böyle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Çünkü devamı daha kolay olacak. Kenar ilmeğimizden sonra 4 tane ters ilmekle örneğe başlıyoruz. Burası bizim haraşo örgümüz olacak. O yüzden düzden de örüyorsanız yapabilirsiniz. 4 adet ilmeğimizi ters ördük ve sıradaki 2 tane ilmeği şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine aynı tekrarı yapıyorum. Bakın yine sıradaki 2 tane ilmeği alttan batarak ikinci bir sağ kesimimi yapıyorum. Sonrasında bakın, burası dikkatli olunması gereken noktası, ilk sırada bir adet arttırma yaptım. Bir tane düz ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Tam ortaya yine ikinci düzümü örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Sol kanada geçeceğim burada. Üçüncü düzümü örüyorum. Ve tekrar dördüncü artırmamı yaptıktan sonra sıradaki 2 tane ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. Tekrar iki ilmeğin yönlerini çevirip yine sola doğru kesiyorum. Ve başta olduğu gibi 4 adet ters ilmeğimizi örüyoruz ve 19 adet ilmeğin birinci desenini bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hemen yanına ikinci deseni yapacağız. Bakın burada 4 adet tersimiz vardı zaten. İkinci desen için yine 4 tane ters örerek 2 desen arası burayı 8 adet terse çıkartıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar sıradaki 2 adet ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ikinciye. Bir tane artırma yaptım, bir tane düz ilmek ördüm. İkinci artırmamı yaptım, ortaya ikinci düzümü ördüm. Üçüncü artırmamı yapıp üçüncü düzümü örüyorum. Ve dördüncü artırmamı yaptıktan sonra tekrar iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru bir ve tekrar ikinci defa ilmeklerin yönünü çevirip ikinci sol kesimimizde yapıyorum arka arkaya. Ve burada da 4 tane ilmeğiniz kalacak. Dördünü de ters olarak çalışıp örneğin birinci ön yüzdeki kurulumunu bu şekilde yapıyoruz. İkinci sıra ve diğer sıralarımız arkadaşlar, tersine gelen bütün ilmekleri baştan sona ters olarak çalışacağız. O yüzden burada bir işlem yapmıyoruz. Hepsini bu şekilde ters olarak örüp ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzdeki üçüncü sıraya geldik. Artık düz ve ters ilmeklerimiz göründüğü için daha kolay olacak. Kenar ilmeğimizden sonra bu sıramıza 3 adet ters ilmek örüyorum.
kalan bir tane ters ilmeğim olacak. Onunla ilk sağ kesim ilmeğim olan düz ilmek burada. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Devamında yine bakın bir düz ve bir artırma ilmeğim var. Bunların ikisini yine birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz alttan batarak. Bir ilmek artırdım. Buradaki bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ikinci artırmamı yaptım ve şimdi ortada 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu 3 ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Buraya geldik. Önce dolayarak bir ilmek arttırıyorum. Sonrasında bir tane düz ilmek ördüm. İkinci dolayarak artırmamdan sonra bir artırma ve bir tane düz ilmek. Bunların yönlerini çevirip ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Devamında yine bir tane düz, bir tane ters ilmeğin yönlerini çevirip ikinci sol kesimini de yapıyorum. Ve bu birinci desenimiz için 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. İlk desen bitti. Ve ikinci desenin başlangıcı için de 3 tane ters ördükten sonra araya 6 ilmek ters örmüş oluyoruz. Yine bir tersle bir düzümü önce sağ tarafa doğru kestim. Bir düz ve bir artırmamı ikinci kez sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir ilmek artırdım, bir tane ilmeğimi düz ördüm. İkinci artırmamı yaptıktan sonra araya 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmeğimi arttırdım. Bir tane düz ördüm ve buradaki de ikinci artırmadan sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesim ve tekrar 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimimi yapıyorum. Burada da 3 tane tersimiz kalıyor ve onları da çalışıp ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. Yine tersine 4. sıramıza dönelim. Dilerseniz buradan sonra ters bölümlerini göstermeyeyim. Çünkü burada bir işlem yapmıyoruz. Örneğimiz baştan sona ters olarak çalışılıyor. Sadece ön yüzdeki sıralardan kurarak ilerliyoruz. Toplam 10 sıradan oluşan bir model. Tersine gelen 5 tane sıramızı bu şekilde uyguluyorsunuz. Ve yine ön yüze örneğin 5. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Toplam 2 adet ters ilmek örüyorum. Çünkü kalan yine bir tersimle ilk düz ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine bir tane düz ve bir artırma ilmeğim olan 2 ilmeği yine sağ tarafa doğru ikinci kez düz olarak kesiyorum. Bir tane ilmek artırdım. Bir tane ilmeği düz ördüm. Ve tekrar bir ilmek artırdıktan sonra ortaya oluşan 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırdım. Yine burada bir tane düzüm var. İkinci artırmamı yaptıktan sonra da buradaki ilk artırma ve bir tane düz ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir düz ve buradaki bir tersi ikinci kez sola kesiyorum. Ve artık iki desen arasında İlk örnekten 2, ikinci örnekten de 2, toplam 4 tane tersimiz kalıyor. Yine ikinci örneğe başladım. Birinci sağ kesimim ve hemen yanına ikinci sağ kesimimi yapıyorum. Alttan batarak kesiyoruz özellikle. Bir artırdık, bir düz ördük. Tekrar bir artırdıktan sonra 5 tane ilmeğimiz olacak bu orta bölümde. Onları örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum. Yine bir düz, bir artır. Bu defa da 2 ilmeği sola doğru kesiyorum arkadan alıp. Yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu da ikinci sol kesimim ve 2 adet tersimi örüp sıramı tamamlıyorum. Yine tersinde ilmekleri baştan sona ters olarak çalışacağız ve ön yüze örneğin 7. sırasına geleceğiz. Bu sıramızda her sırada olduğu gibi terslerimiz azalacak. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmek örüp yine bir tersle ilk düzümü sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu bir. Yine bir düzle bir artırma ilmeğim var. Onları ikinci kez sağ tarafa doğru kestim.
Bir artırdım, bir düz ördüm. İkinci artırmamdan sonra buradaki ilmek sayımız da artacak. Toplam 7 tane ilmeğiniz olacak arkadaşlar bu sırada. Düz olarak ördüğümüz ve tekrar yeni arttırma, bir düz, tekrar arttırıyorum ve iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Yine bir düzle bir tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Burada tek ilmeğin yönünü de çevirebilirsiniz. Bu benim el alışkanlığım. İki desen arasına iki tane ters örüyorum. Ve yine sağ kesimlerle ikinci örneğe başlıyorum. Birinci sağ kesimim ve hemen yanına ikinci sağ kesimim. İlmeğimi artırdım, bir düz ördüm, tekrar artırdım ve ortaya toplam 7 tane düz ilmek örüyorum. Yine arttırdım, bir düz ördüm, tekrar arttırdım ve önce ilk sol kesimim ve hemen yanına ikinci sol kesimimi de yapıyorum ve kenar ilmeğimden önce bir tane ters ilmeğimiz kalıyor. Bunu da örüp sıramızı tamamlıyoruz. Tersinde ilmekleri yine baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze gelelim. Ön yüzdeki örneğimizin 9. sırası olacak. Kenar ilmeğimizden sonra artık sadece tek ters kaldığı için hemen kesimle örneğe başlıyoruz. İki ilmeği bu şekilde alttan batarak sağ tarafa doğru kestim. İkinci kez yine iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir artırdım, bir düz ördüm, tekrar bir arttırdım ve ortaya toplam 9 adet düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 düzden sonra bir artırma, bir tane düz ve tekrar bir artırma yapıyorum. Ve iki defa ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Bu birinci sol kesimim ve burada ikinci sol kesimim. Baktığınızda bakın hiç arada ilmek kalmadı. Hemen sol kesimler bitince hemen bitişine sağ kesimle ikinci örneğe başlıyorum. İki defa sağ kesim yapıyoruz. Sonra bir artırıp bir tane düz ve tekrar bir artırmadan sonra ortaya 9 adet düz ilmek örüyorum. Ve tekrar bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırıp bu defa son kez iki defa sola doğru ilmeklerimizi çevirerek kesiyoruz. Böylelikle kenar ilmeğimizi örüp 9. sıra ön yüzdeki örneğin son sırasını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Tersi de 10. sıramız olacak. Yine toplam 10 sıradan oluşan örneğimizi böylelikle tamamlamış olacağız. Bu kurulumdan sonra yine aynı tekrara geri döneceğiz. Bunu normalde sürekli söylüyorum fakat nasıl başlanacağını bazı acemi arkadaşlarım zorlanıyor. O yüzden şuradaki ilk kurulumu yine bu örneğin üzerine kuralım ki daha net bir şekilde anlayın. Eğer sıra burada bitiyor diyorsam tekrar videonun başına dönüyorsunuz. Yani ilk sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra 4 adet ters ilmek örerek örneğe başlıyoruz. 4 tersten sonra önce birinci sağ kesim ve tekrar ikinci sağ kesim yapıyoruz. İkinci sağ kesimden sonra bir tane ilmek artırıp ilk başak için bir düz örüyoruz. İkinci artırmayı yaptıktan sonra ikinci düzümüz tam ortaya gelen düz ilmeğimiz için örüyoruz. Üçüncü artırmayı yapıyoruz ilk sırada bir düz sol başak için. Dördüncü artırmadan sonra da iki defa sol kesim yapıyoruz. Yani 2 ilmekleri sola doğru kesiyoruz ve devamında 1, 2, 3 ve bakın son ilmek burası görüyorsunuz. Dördüncü tersimiz de oraya denk gelerek yine ilk deseni sizlerle birlikte bu şekilde kurmuş oluyoruz. Artırmaları kaçırmazsanız ilmekleriniz eksilmez ve hiçbir problem yaşamadan modeli çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Ben örneği 2,5 numara şiş ve angora ipte çalıştım. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Önüne yine kafes lastiğini tercih ettim. Dediğim gibi dilerseniz bir lastik üzerine ya da dilerseniz bu şekilde lastiksiz bir diş haroşa boyu üzerine örneği kurabilirsiniz. Bu arada orijinal modellerin bir kısmında buradaki desenin arasındaki haroşa görüntüsünü düz olarak da çalışıyor. Yani tersinden o bölümü düz de örebilirsiniz ama ben ilk çalıştığımda da örneği bu şekilde uygulamıştım. Daha çok hoşuma gitti. Yine sizin tercihinize kalmış. O şekilde de uygulayabilirsiniz. Buradaki bölümden bahsediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.